Dünyayı gezerken neye dikkat edersiniz? Ben size sırasıyla hepsini anlatayım. 1. Sonuna kadar izleyebileceğiniz bir Bali tatil planı videosu yapacağım. Muhtemelen bu videoyu izledikten sonra zaten çok rahat bir şekilde Bali'ye de gelebilirsiniz. Tayland'a da gider. Hepsi aynı mantıklı çünkü. Özellikle takside dolandırılma ihtimaliniz 0. Vallahi size bütün Güneydoğu Asya'yı anlattım tek bir videoda. İnternette bulabileceğiniz düzenli bir kaynak ve vlog olarak bu videoyu yapmaya karar verdim. Ama buraya şöyle gelebilirsiniz arkadaşlar. $540 falan yapıyor sadece, düşünün. Gidiş dönüş uçak bileti. Harita üstünden de göstererek Ubud, Uluwatu, Canggu. Tamam, bir üçgen en azından gezmek isteyip de ya nereden başlarım, nasıl yaparım diyen insanlara şu video bile çok büyük kaynak. Tayland mı, Malezya mı, Endonezya mı, Singapur mu? Buna nasıl karar vereceksiniz? Ve gülmeye hazır olun bolca. Çünkü burada herkes çok fazla gülüyor. Herkese Bali'den artık merhabalar dediğim son bölüme hoş geldiniz. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 3. ayağı olan Asya gezimde artık Güneydoğu Asya'nın sonuna geldim. Bu videoyu yaparken sizlere sonuna kadar izleyebileceğiniz bir Bali tatil planı videosu yapacağım. Bunu en başında gezimin söylemiştim. Hem adayı iyi bildiğim için hem de uzun zamandır burada olduğum için en azından buraya gelecek olan sizlere internette bulabileceğiniz düzenli bir kaynak ve vlog olarak bu videoyu yapmaya karar verdim. Özellikle konaklama, hangi bölgede kaç gün kalmalısınız gibi her şeyi arka planda detaylarıyla göstereceğim. Şu anda $35 kaldığım çok güzel bir otelin bahçesinde bu videoyu yapıyorum. Burada hava harika. Bali'de fiyatlar oldukça uygun. Bize göre bambaşka bir kültür. Yol uzun ama geldikten sonra her şeye değdiğini fark edeceksiniz. O yüzden birazdan bu bölümü özellikle Bali'ye gelmeyi düşünenler için yapıyorum. Sonuna kadar izleyeceğiniz bir bölüm olacak. Pek tabii ki aklınızda belki Bali yoktur ama bu videoyu izledikten sonra birazcık sizler de plan yapmaya başlayacaksınızdır. Aklınıza birazcık sokacağım gibi olacak çünkü gerçek anlamda güzel, keyifli, bütçe dostu bir yer. O zaman başlayalım. Normalde videoyu dışarıda çekecektim ama o kadar sıcak ki yüzümden de anlıyorsunuzdur, piştim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Niye başlıyoruz? Çünkü bu zamana kadar size hiç böyle bir bölüm yapmadım. İlk defa yapmaya karar verdim. Instagram'da Bali o kadar patladı ki insanlar da biraz böyle talep gösterince işte arkadaşlarım mesela Çağatay olsun, Hayta Yollarda olsun, Sezer olsun buralara tur düzenliyor mesela. Onlarla da gelebilirsiniz bu arada. Turları açtıkları an dolmaya başladığını fark edince ve insanların Bali hakkında çok bir şey bilmediğini, daha çok Tayland'ın, Singapur'un, Malezya'nın ön planda olduğunu fark ettiğim için böyle bir internette kapsamlı bir video yapmaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz ben bu seyahat etmeye bloggerlıkla başladım ve bloggerlık yaparken aslında bütün gezi rehberlerini yazıyordum. Ama ben size hiç bunların videolarını aslında yapmıyorum. Yani ikisi çok başka şeyler. Burada daha çok birazcık daha yaşadığımız hayatı izliyorsunuz. Tamam, restoranda öneriyoruz, otelde öneriyoruz vesaire ama blog konusu asıl gezmek için en doğru kaynaktır. Bunu her zaman söylüyorum zaten. O yüzden bu videoyu birazcık blog kafasında yapacağım. Muhtemelen bu videoyu izledikten sonra zaten çok rahat bir şekilde Bali'ye de gelebilirsiniz. Tayland'a da gider. Hepsi aynı mantıklı çünkü. Ve bununla beraber de birazcık cesaret kazanacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü burası 5 milyon kişinin yaşadığı, bizden tam 10.300 kilometre uzakta bir ada. Türk Hava Yolları ile uçarsanız 12,5 saat uçakla gelmeniz gerekir. Ve bu arada eğer ki uzun yol korkunuz varsa havayolu şirketlerinin bu panik atak geçirebilme durumlarınızdan dolayı verdiği eğitimler var. Yani korkmamanız için böyle gerekirse ilaç da veriyorlar da birazcık sizi ikna edebiliyorlar. Aklınızda bulunsun. Hani artık bu devirde o korku işi bile kalmadı. Buradan bir başlayalım çünkü birçoğunuz çok gelmek isteseniz de uçak korkunuzdan dolayı bunu yenemediğiniz için hayal kuramayabilirsiniz. 2. Şimdi bu kadar çok konuşurken insan haliyle susuyor. Şimdi dostlar, dünyayı gezerken neye dikkat edersiniz? Ben size sırasıyla hepsini anlatayım. 1. Öncelikle para. Pek tabii ki. Parayı geçiyorum artık. Yani paranız yoksa buralara gelemezsiniz. Zaten bunu baştan söylemeye gerek bile duymuyorum. Çünkü bir uçak biletleri bile yaklaşık olarak $1000. İkincisi vize durumu.
Dışişleri Bakanlığımızın Google'a yazdığınızda Dışişleri Bakanlığı'nın vize muafiyet durumlarına göre bir şeyi var, sayfası var. Orada ülke hangi ülkenin hangi pasaporta göre bizden vize isteyip istemediğini görebiliyorsunuz. Endonezya, daha doğrusu Bali üzerinde konuşayım. Tabii kocaman bir dünyanın en büyük Müslüman ülkesi burası. Ben sadece küçücük bir adasındayım. 18 bin tane ada var burada. Hatta insanlar hala, affedersiniz, kıçında yaprak, elinde mızrakla birçok böyle Papua Yeni Gine taraflarında yaşıyorlar. Yani o kadar büyük bir coğrafya. Biz sahildeki kum tanesi kadar bir yerdeyiz aslında. Bunu niye söylüyorum? Buraya gelirken vize almayacaksınız. Ama Bali'ye indiğiniz andan itibaren 500 bin rupi civarında olması lazım. O da 30 dolara geliyor. Ayak bastı parası gibi bir vize parası ödüyorsunuz. Bir ay kalabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Mesela ben indiğimde ne dönüş bileti, ne otel, hiçbir şey sormadılar. Hatta ülkeye girerken artık elektronik pasaport sistemi ne dönüştürmüşler her şeyi. Hızlıca geçebiliyorsunuz. Ama benim size en büyük önerim, bir ülkeye girdiğinizde kesinlikle o ülkeden çıkacağınızı gösteren gerçek bir uçak biletine sahip olmanız. Çünkü biliyorsunuz bizi dünyada eskisi kadar pek sevmiyorlar ve birçok yerde de, özellikle Orta ve Latin Amerika'da çok ciddi bir göç dalgası oluşturduk. Bizim ülkemiz kullanılarak oluşturuldu bu. İnsanlar Meksika üzerinden Amerika'ya kaçmaya çalıştığı için dünyanın genelinde bize karşı bir dönüş bileti zorunluluğu getirildi. Aslında vize anlaşmalarımız birçok ülkeyle var. Yani özellikle yeşil pasaport olanlar 150 ülkeye falan gidebiliyor. Birazcık şeyde kaldı bu. Benim şu ana kadarki deneyimlerim çerçevesinde söylüyorum. Yazı kağıt üstünde kalmış. O yüzden dönüş biletiniz her zaman olsun. Şimdi ben buraya Tayland, Malezya, Singapur, bu arada daha önceden Kamboçya, Hindistan, Laos, Vietnam, Hong Kong, Macao, Çin, Filipinler, böyle mesela aklıma da gelmeyen yerler vardır. Ben bunların hepsini gezdim zaten. Burayı çok beğendiğim için birazcık gelip dinlenmek istemiştim. Hani bu dediğim o uçak bileti, vize konusunda her zaman bir ön araştırmanız olsun. Çünkü bunu niye söylüyorum? Bizim arkadaşlarımız genelde, insanlarımız okumayı ya da araştırmayı pek sevmedikleri için sanıyorlar ki böyle işte İstanbul'dan Antalya'ya geliyoruz gibi böyle rahat bir şekilde hiçbir şey hazırlanmadan geliyorlar ve birçok ülke ne yazık ki onları kapıda almıyor. Aklınızda bulunun. Uçak biletine hemen hızlıca bir değineyim bu arada. En pahalı her zaman Türk Hava Yolları'dır. Yani bu neredeyse hiç şaşmaz. Yıllardır da böyleydi. Çünkü Türk Hava Yolları direkt uçuyor. Direkt uçuşlar her zaman daha pahalıdır. Ama buraya şöyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha geçenlerde baktım. Erken bilet alırsanız kaç dolar yapıyor? 540 dolar falan yapıyor. Sadece düşünün. Gidiş dönüş uçak bileti bulabiliyorsunuz. Eğer hala bulamadıysanız size önerim Kuala Lumpur, Singapur gibi ülkelere bakın. Oraya gidiş dönüş biletinizi alıp oralardan Bali Denpasar havalimanına gidiş dönüş alın. Yani İstanbul Kuala Lumpur biletinizi alın. Sonra bir de Kuala Lumpur Bali bileti alın mesela. Denpasar bileti alın. Böyle yaptığınızda çok daha uyguna mal oluyor. Batik Air var mesela. Yeni açtı Malezya'da. Ona bakabilirsiniz. Buralarda da çok uygun uçuşları oluyor. Ben zaten açıklamaya size bu bildiklerim, hani dedim ya bloggerım ben aslında diye. Web sitemin linklerini, konaklama, otel önerilerimi, her şeyi anlatacağım. O açıklamayı okumadan da zaten plan yapmayın. O yazılarımı okur, videolarımı izlerseniz çok rahat bir şekilde dünyayı gezersiniz. Yani izlemekte kalmazsınız. Siz de bu serüvenlerin aynılarını yaşayabilirsiniz. Tamam, şimdi bileti hallettik. Yani İstanbul'dan Denpasar'a kadar geldik. Buranın, adanın adı Bali, havalimanı Denpasar. Geldikten sonra neler olacak? Şimdi sen bir aylık vizeni aldın ya. Bir aydan fazla kalabilirsin istersen. 2 ay kalabiliyoruz toplamda diye biliyorum. Ben öyle yaptım mesela. Vizeni vuruyorlar pasaportuna. O süreye kadar kalabiliyorsun. Ama diyelim ki bir ay daha kalmak istiyorsun. Burada Visa Extend ofisler var. Yani vize uzatma ofis. Her yerde var bu. Google Maps'ten bile girseniz görüyorsunuz. Gidiyorsunuz abi, parasını veriyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Ne kadardı? Ben 1.300.000 verdim. 90 dolar falan işte, yaklaşık olarak da bir parası oluyor. Vize uzatma parası. Ondan sonra bir ay daha kalabiliyorsun. Express hizmeti almıştım. Mesela 3 gün içerisinde vizem uzatıldı. Yani isterseniz 2 ay, yılda da 6 ay diyebiliyorum. Kalabilirsiniz Bali'de. Tamam, hadi bunu da geçtik. Ülkeye de girdik. Peki ne kadar harcarız? Abi ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben yarın Türkiye'ye döneyim. 100 dolar parayla tatil yapamam. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz yaşıyorsunuz zaten. Yani o Kaş'ta, Fethiye'de, Bodrum'da, Marmaris'te 100 dolar yani akşam yemeği parası çünkü. Burada 100 dolara her şeyi yapabilirsiniz.
O yüzden insanlar zaten buraya geliyor. Yani burada her şeyi yaşamak için çok büyük paralara ihtiyacınız yok. Neler yaparsınız biliyor musunuz? Gece eğlenirsiniz, otelde de kalırsınız, etkinliklere katılırsınız, masaj yaptırırsınız, iyi yemek yersiniz, beach'lere gidersiniz. Yani neredeyse yapabileceğiniz her şeyi 100 dolara yapabilirsiniz. Birçok insan için pahalı gibi gelebilir ama arkadaşlar, parayı harcayamıyorsanız zaten Bali'ye gelmeyin. Bunun söylememin sebebi, zaten çok para harcayacaksınız, yolculuktu vesaireydi, vizeydi derken daha bütçeli yerlere gidin, yakın yerlere. Mesela Balkan ülkelerine gidin, Arnavutluğa gidin, Kosova'ya gidin. Hani burası yoldan da dolayı biraz sonuçta para isteyen bir yer ve inanın artık dünya genelinde de 100 dolar çöp olmuş yani. Özellikle pandemiden sonra bunu çok net hissedebiliyorsunuz. Ne yaptık? 100 doları harcarsanız mesela diyelim ki 3000 dolar yapıyor ya, daha da az harcayabilirsiniz. Mesela ev tutabilirsiniz. Burada villalar var. 800 ila 1000 dolar aylık. Böyle kendi havuzu oluyor. Motor kiralarsınız aylık 200 dolara mesela. Benzin zaten çok uygun. Bizim ülkemizdeki fiyatlara göre yarı yarıya. Motor kiralama dedim bu arada ama ehliyetiniz olmasa bile veriyorlar. Burada pasaportla motor alabiliyorsunuz. Lakin çok motor var. Çok dikkat etmenizi öneririm. Yani anlayacağınız 100 dolarınız varsa burada krallar gibi yaşayabiliyorsunuz. Peki. Otel var. Villa var dedim. Bir sürü şey anlattım. Ben şu ana kadar burada bir şeyi fark ettim. Burada böyle mesela 5 yıldızlı otelde kalıyorsun ama bence bizdeki 3 yıldızlıya bedel. Yani hizmet sektörü konusunda çok geriler. Mekanlar çok kalitesiz bence yani öyle. Ben hala ne bileyim o şeydeki ihtişam, hani Singapur'dan sonra bana birçok yer köy gibi gelmeye başladı ama burada da mesela verilen yıldızlardan dolayı bu yorumu yapıyorum. 5 yıldızlı otele gidiyorsunuz mesela, kapı kolu yok falan. Ne bileyim duş çalışmıyor. Hani bunlara hazırlıklı olun. Ve fotoğrafların çoğu da yanıltıcı oluyor. Yani böyle gidiyorsunuz, çok güzel böyle manzara var. Odalar fıstık gibi görünüyor. Bir açıyorsun kapıyı, eski bir yer çıkıyor mesela. Buna da hazırlıklı olmanızı öneririm. Çünkü burada iyi bir tatil yapmak istiyorsanız akıl almaz oteller de var. Ki ben açıklamaya çok beğendiğim otellerin bağlantılarını da bırakırım. Oradan bakarsınız, özellikle balayı çiftleri. Çünkü o çok iyi oteller yabancılar tarafından iyi yönetiliyor. Daha çok burada halkın yönetiminde olan yerlerse birazcık virane kalıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazı oteller var İnanılmaz hayal gibi, bazı yerler var virane. Hani buna hazırlıklı olun. Her şey bütçe meselesi. 300 dolarlık otelde de kalabilirsiniz gecelik, 20 dolarlıkta. Tabii ki ona göre beklentinizi ayarlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, hadi otel konusunda da artık mutabık olduğumuzu düşünüyorum ama isterseniz yine söylüyorum, 5 dolara da kalabiliyorsun burada. Peki nerede ne kadar kalmak lazım? Şimdi abi size şöyle söyleyeyim. Bali devasa bir yer. Burada 4 milyon 5 milyon kişi yaşıyor. Ülkenin en turistik yeri. Ve tamamen bir yatay mimari var. O yüzden yol yok burada. 27 bin tane tapınak var. Tapınakları yıkmamak için, çünkü onlar için çok kutsal, yol yapamıyorlar. Yol yapamayınca da böyle inanılmaz kaosun içerisinden gitmek zorunda kalıyorsun. Trafik felaket. Ki özellikle yani Nisan, Mayıs veya Ekim, Kasım neyse de yaz aylarında çok ciddi yoğunluk oluyormuş burada. Çünkü genelde Avrupalılar da dahil olmak üzere tatile girdikleri için çocuklarını alıp buraya gelirlermiş. Hani sakin döneminde bile böyleyse ben buranın yazını düşünemiyorum. O yüzden bu planlamayı yaparken size şunu önermek istiyorum. Ada çok büyük olduğu için 3 ana yer söyleyeceğim size. Harita üstünden de göstererek. Ubud, Uluwatu, Canggu. Tamam, bir üçgen gibi düşünün böyle hepsini. Bu yerlerin hepsini gezerken önce hangi bölgeye gidiyorsanız orada otelde kalın. Yani mesela ben Canggu'da kalayım, işte Ubud'a gider gelirim. Çok zahmetli. Yani motorla dahi gitmek 1 saat 15 dakika falan sürüyor bir yerden bir yere. Ki trafik olduğunda arabayla falan rezillik çekiyorsunuz. O yüzden mesela sizin yerinizde olsam giderim mesela, Ubud'da mı kalacağım? 3 gün orada kalırım. İşte Canggu'da mı kalacağım? 3 gün orada kalırım şeklinde bölmek bence en azından yolda geçecek zamandan dolayı tasarruf etmenizi sağlar. Aklınızda bütün planlamayı buna göre yapmanızı, bulundurmanızı öneririm. Şimdi ben olsam ne yaparım? Eğer genelde buraya insanlar bir haftalık tatil için geliyorlar ama bence bir 10-15 gün ayırmak lazım. Çünkü hani yolda zaten 2 gün geçiyor. Bir de buralara kadar gelmişken Singapur'u da görmek lazım. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u da görmek lazım. İdeali 2 hafta diye düşünüyorum. Kuala Lumpur'da mesela 2 gün kalsanız, Singapur'da 2-3 gün kalsanız yeterli olur. Ama sadece Bali için diyorsanız en az 10 gün ayırın. Neden? Çünkü mesela Ubud'a gidiyorsunuz.
Ubud çok büyük bir yer. Yani tapınaklar var, merkezi var, ormanların olduğu, volkanik dağın olduğu yere kadar gidebildiğiniz yerler var. Oteller çok iyi, dinlenmek isteyebilirsiniz mesela bir gün. En az 3 gün orada geçiyor. Ben şu an Uluwatu bölgesindeyim. En çok burayı beğendim. Burada gece hayatı vesaire hiçbir şey neredeyse yok denecek kadar az ama çok daha güzel. Çünkü böyle dağın tepesindeyim. Bizim bu Kaş, Kalkan tarafları gibi düşünün. Böyle aşağısı komple okyanus ve daha çok surf için buraya geliyorlar. Tabiatını da çok beğendiğim için ben burayı bir tık daha beğendiğimi size önceki videolarımda da söylemiştim. Bu arada zaten bu Bali gezi videolarımın hepsinin sıralı olarak açıklamaya bağlantısını koyacağım ki en başından sonuna kadar bu anlattıklarımı izleyerek plan yapın. Mesela Ubud'da 3 gün kaldık. Tamam. Uluwatu'da da 3-4 gün kalmanızı öneririm. İşte Canggu, Kuta, Seminyak bölgesi var. Ben buraları çok beğenmedim. Çok karmaşık, çok kalabalık ama daha çok mekanlar, işte restoranlar, barlar orada oluyor. Hani belki 2-3 günde orada kalabilirsiniz. Nusa Doğa bölgesi var. Daha çok işte oteller, beach ile falan bayağı ünlü. Orası da birazcık daha sakin. Ama en karışık ve merkez olarak söyleyebileceğim yer Canggu bölgesi ve Kuta böyle daha da aşağıda zaten. Hiç orada kalmayın. O bölgeler daha gece hayatı, eğlence yerleri. Eğer bunu istiyorsanız o tarafları öneririm. Ama ben böyle doğa, tabiat, işte gerçek Bali'yi hissedeyim diyorsanız Ubud'u öneririm. Ben abi denize gireyim, resiflere dalış yapayım diyorsanız Gili Adaları'nı öneririm. Gili Adaları'na da buradan gidebiliyorsunuz ama o da çok uzun sürüyor. Ama gitmeye değer mi? Değer. Suyun altı özellikle çok güzel çünkü. Mesela oraya da gitmek isterseniz en az 2-3 günde oraya ayırmanız lazım. Çünkü 3 farklı ada var ve her gün farklı bir aktivite yapabiliyorsunuz. İşte şnorkel yapabiliyorsunuz, adalarda dolaşabiliyorsunuz, surf yapıyorsunuz, kano yapıyorsunuz falan. Yapacak yine aktiviteleri de var. En kötü hiçbir şey yapmasanız sahilde bir gün dinlenip kafa dinlersiniz yani. O kadar güzel bir yer. Bir de Uluwatu bölgesi var. Benim şu an bulunduğum yer. Ya ben buraya niye geldim? Milyon kez anlattım ama yine bir özet geçeyim. Burasının ben hani şeyi çok seviyorum. Denizle ormanın bütünleşmesi var yani bizim Akdeniz'de de çok vardır Muğla taraflarında falan. Çam ağaçlarıyla böyle deniz bir anda karşınıza çıkar böyle mutlu olursunuz. Böyle dik yamaçlardan aşağı bakarak yürürsünüz falan ve içiniz olur. Mutluluk hormonu salgılarsınız. İşte ben onu burada hissettiğim için çok beğendim. Bir de daha sakin, trafik yok. İnsanlar biraz daha kaliteli. Çünkü buraya gelen insanlar daha çok surfçüler. Surfçüler de iyi yaşar. Yani bu genelde değişmez. Daha keyifçilerdir, daha saygılılardır, daha doğaya saygı duyarlar. Mesela geçen birini gördüm, yolda çöp vardı, gittiği yerden çöpe aldık. Gitti çöp kutusuna attı mesela. Birazcık buranın ben ortamını ve insanını da sevdim ama en önemli, en temel şeyi buradaki sonsuzluk havuzları, buradaki otellerin manzaraları, buradaki gün batımı, buradaki o mavi ile yeşilin birleşimi ve aynı zamanda deniz. Yani burada çünkü surf var diyorum ama yüzülecek yerler de var, plajlar da var. Denize de girmek için ideal bir yer. O yüzden buraya da mesela gelirseniz en az 3-4 gün ayırmanızı öneririm. Peki buraya geldiniz. Planlamayı yaptık. Tamam 3 gün orada 4 gün orada gibi böyle planları oturttuğumuzu düşünüyorum kafamızda. Google'da açtınız. Çok basit her şey. Hani giriyorsun. Uçak biletini alacağın yer belli. Kalacağın otele kadar ben açıklamaya zaten o linkleri boşa koymayacağım. Onların hepsi size anlattığım her şeyi bulabileceğiniz yerler olacak. Bak yine söylüyorum. Açıklamadaki önerilerim zaten burada size vermek istediğim neyi nereden alacağınızı söylediğim o sistemin bağlantıları olacak. Yani uçak biletini buradan alın diyeceğim. Oteli buradan alın diyeceğim. Açıklamada da hepsini göreceksiniz zaten. Şimdi ben bunu niye anlattım size? Buraya kadar sizin Bali'ye gelebilme noktasında herhangi bir plana ihtiyacınız kalmadı. Ama bunlar tamamıyla bölgesel planlardı. Yani detaylarında hiçbir şey yapamazsınız şu ana kadar anlattıklarımla. Yani tamam Ubud'a gideceksin de Ubud'a nasıl gideceksin? Ubud'da nerede kalacaksın? Ubud'da ne yiyeceksin? Ubud'da ne göreceksin? Bu tek videoda anlatılabilecek bir şey değil. Önceki videolarımı sıralı olarak izlediğinizde de işte size anlattığım bütün bu bölgelerde çıkarttığım videolar var. Yani Canggu'yu mu söylüyorum sana şu an mesela? Ben o Canggu'nun videosunu zaten yaptım. O yüzden onların da izleyip kafanızda yani Canggu'da 3 gün kalın bak Deniz işte burada kalın demiş. Deniz bunu yapmış. Deniz bu restorana gitmiş deyip bildiğin not alacaksınız bundan sonrasında. Yani size şu an var ya altın değerinde bir video hazırlıyorum. Yani belki internette bulabileceğiniz en kapsamlı Türkçe kaynaklardan bir tanesidir. Çünkü bu bloggerlık mesleğinin bana kattığı en güzel şey ben artık bir şeyi çok iyi planlayıp aktarabiliyorum. Özellikle seyahat konusunda. O yüzden de sizlere çok iyi bir rehber olacağını düşünüyorum. Bu videonun en azından
gezmek isteyip de ya nereden başlarım, nasıl yaparım diyen insanlara şu video bile çok büyük kaynak. O yüzden sizlerin özellikle yorumları, beğenileri beni bu işi yaparken çok motive ediyor ve gerçek anlamda bir katma değer sağladığımı düşünüyorum. En azından beni gördüğünüz zaman ya da işte sokakta gittiğimde insanların böyle gerçekten teşekkür edercesine bir fotoğraf çektirmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir şeyi yaptığınızda hani ben sizi tanımıyorum, hiçbirinizi bilmiyorum. Ama arkada bıraktığım izi canlı olarak görmek çok güzel bir şey. O yüzden benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi böyle insanlara rehber olmak. Zaten benim kendi ülkemdeki insanlara verebileceğim en büyük hizmet ve destek aslında gençlere özellikle dünyaya aktarıp onlara rehber olabilmek. Ben zaten bu işe de böyle başladım. Para kazanmak için hiç başlanmaz böyle mesleklere. Sonra Allah yürü ya kulum dedi ve bugünlere geldik ama gerçekten böyle şeyler bence çok daha değerli. Sosyal mesajı da verdiysek konuya devam edebiliriz. Tamam, bölgelere bağladık şimdi. İşte Canggu dedim, Uluwatu dedim, Ubud dedim, Giri dedim değil mi? Bunların videolarını da anlattım. Okey. Peki buralarda nasıl gezeceksiniz? Yani bu bölgelerin aralarındaki ulaşımları nasıl sağlayacaksınız mesela? Çok basit arkadaşlar. Dünyada gördüğüm en iyi Grab sisteminin çalıştığı Grab, Uber, telefon uygulamaları var ya. Bildiğiniz işte uygulamayı indiriyorsunuz. Çok basit her şey. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Kapınızın önünden adam gelip sizi alıyor. Burası da Grab özellikle dünyada gördüğüm en iyi çalışan yerlerden bir tanesi. Bildiğiniz her yere düşünün arkadaşlar, Grab iniş biniş noktası kurmuşlar resmi olarak. Taksi durağı gibi. Yani her şey yasal, her şey kabullenilmiş, hiçbir şey çeteleşmemiş ve insanlar bu uygulamalarda neye ne kadar ödeyeceğini bildiği için de asla dolandırılmıyor. Yani burada özellikle takside dolandırılma ihtimaliniz sıfır. Sistemlerin yanında asıl adada kullandıkları bu yerel bir markaları var. Gojek diye. Nasıl yazılıyor biliyor musunuz? Tam size doğrusunu da söyleyeyim. Giresun, Ordu, Jandarma, Erzurum, Kore. İşte Gojek ismi. Bununla da motorlar, yine arabalar, her şey var burada da. Aynı Uber ve Grab gibi çalışıyor ama daha yaygın. Özellikle burada motor çok kullanıldığı için insanlar daha çok backpacker'lar araba yerine motor kiralıyorlar. Adam geliyor aynı araç gibi sizi alıyor, motorun arkasında bindirip götürüyor ve çok çok uygun oluyor. İki konum arasında bir yere gideceğiniz zaman da bu uygulamaları kullanarak çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Ya da gelmeden önce paranız da varsa otelinizle anlaşıp kendinize ait bir VIP araçta kiralatıp kardeşim beni bugün buraya götür, bugün buraya deyip genelde 100-150 dolar oluyor ama onun fiyatı. Bu şekilde de planlama yapabilirsiniz. O kadar çok konuştum ki boğazlarım kurudu resmen. Tamam, güzel gidiyoruz. Gayet her şey yolunda. Şimdi Tayland mı, Malezya mı, Endonezya mı, Singapur mu? Buna nasıl karar vereceksiniz? Bir de bunu anlatayım. Şimdi buralara kadar geldiğinizde tamam Bali birazcık oturdu ama hani dedim ya diğerlerini de görün diye. Şöyle bir sıkıntı var. Burada mevsimler çok farklı. Yani Tayland'da en sıcak dönemi yaşarken Malezya'da en yağmurlu ya da işte Bali'de en yağmurlu dönemi yaşayabilirsiniz. O yüzden Bali'nin en iyi dönemi Nisan-Kasımken Tayland'ın tam tersi. Yani Tayland'ın da Kasım-Nisan arası çok iyi. Nisan-Mayıs mesela Tayland'da da yağmur başlıyor, örnek veriyorum. Hani bu planlamayı yapmadan bence buralara gelmeyin. Çünkü buralara gelirseniz en büyük sıkıntınız yağışlı döneme denk gelmek olur. Bunun da sebebi yağmur yağdığında ne tabiatın renklerini ne suyun altını net bir şekilde görebiliyorsunuz ne de birçok yere gitmek planı yapamıyorsunuz. Çünkü hem trafik oluyor hem rezillik çekiyorsunuz. Ya tabii ki hepsinin keyfi ayrı ama buranın güneşi bir başka güzel. O yüzden kesinlikle güneşli bir dönemde gelmenizi öneririm. Onun da en iyi zamanı Nisan-Mayıs. Tabii ki yine Tayland'a, Singapur'a, Malezya'ya da geçebilirsiniz. Oralarda da yine hava sıcak olur ama yağmur konusunda her zaman bu mevsim dönemlerini çok iyi planlayarak, plan yaparak doğru rota oluşturmanızı öneririm. Mesela diyelim ki buraya Mayıs'ta geldiniz. Ulan hadi bir de Filipinlere giderim diyebilirsiniz. Ama Filipinlerin fırtına zamanı başlıyor mesela. Aynı enlemdeler ama arada 180 derece fark var. Bunları bilerek plan yapmanızı öneriyorum. Çünkü tatilden çok rezillik çekebiliyorsunuz. Bununla beraber ne Malezya, ne Singapur, ne Tayland, ne Filipinler, ne Endonezya, kapı vizesini söylemiyorum. O çok önemli değil. Parayla alınıyor çünkü. Bizden vize istemiyor.
Yani o konuda çok rahatız. Buradan da eğer hani Avustralya vizeniz de varsa o kadar uygun biletler Avustralya'ya gidebilirsiniz ki düşünün, buradan Avustralya 4-5 saat falan, yani o kadar aşağıdayım aslında ben. Kaç paraydı? 150 dolara falan bilet var Avustralya'ya buradan. Çünkü Avustralya'da gençler buraya surf yapmaya geldiği için çok düşük bütçeli havayolu firmaların uçuşları oluyor. Çok fazla uçuş olduğu için de fiyatlar düşük oluyor. Avustralya vizesi de online alınıyor. Eğer Avustralya vizesini de alırsanız böyle direkt elektronik ortamda QR kodlu bir vize, o pasaporta falan yapıştırılmıyor. Buraya kadar gelmişken belki Avustralya'da düşünebilirsiniz. Hani ben daha önceden gittim. Muhteşem bir ülke. Dünyada gördüğüm refah anlamındaki en iyi ülke. Bizim için çok uzak olduğundan dolayı hani buradan da çok yakın. Belki bu fırsatı değerlendirirsiniz diye size küçük de bir şey vereyim. Öneri vereyim istedim. Vallahi size bütün Güneydoğu Asya'yı anlattım tek bir videoda. Ya avucumun içi gibi bildiğim için buraları. Ve birkaç kritikte öneride bulunayım. 1. Seyahat sağlık sigortası yaptırmadan sakın ama sakın yurt dışına çıkmayın. 2. Turnip miydi, Turvip miydi, öyle bir site var. Bizim Türkiye'deki ehliyetlerimizin uluslararası bir pasaport gibi düşünün. Resmileştirilmiş hali. Bunu her zaman taşıyın, ehliyet, çünkü bizim buralarda sıkıntı olabiliyor. Tayland'da yapıyorlar mesela ama o belge olsaydı hiç rüşvetle falan uğraşmayacaktım. Yanınızda mutlaka ilaçlarınız varsa getirin. Buradaki ilaçlarla bizdekiler çok farklı olabiliyor. Kesinlikle klimalardan dolayı ve mevsim farklılığıyla beraber, seyahat hastalığı da mı diyorlar ona, tam adını bilmiyorum, hasta olacaksınız. Böyle grip olabilir, öksürük olabilir. Yani %90'ı bunu yaşıyor. Yaşamazsanız şanslı sayın kendinizi. Bunun için de yanınızda ilaçlarınızı getirmenizi öneririm. Para konusu. Endonezya'da para çok büyük sıkıntı. 1 dolar 15 bin rupi. Bankalar gidiyorsun para çekiyorsun 1 milyon rupi veriyor. Yani 70 dolar veriyor ya da 100 dolar veriyor. Onu da zaten bir günde harcıyorsun. Böylece sürekli olarak yok gidiyorsun işte kredi kartından çektiriyorsun, kur farkı yansıyor. Ya da bir yemek yiyorsun, zaten akşam yemeğinde o parayı harcıyorsun. Sonra git bankadan bir daha para çekiyorsun. Türkiye'deki banka oradan komisyon alıyor yine. O yüzden yanınıza dolar getirin bolca. Çünkü dolar getirirseniz hem kur farkından sıkıntı yaşamazsınız, hem kredi kartından sıkıntı yaşamazsınız. Yani daha az para harcarsınız. %5, %10 fark ediyor. Aklınızda bulunsun. Yani anlayacağınız, size şu anda çok güzel bir body planı yaptığımı düşünüyorum. Vallahi buna birine yap deseniz para alır sizden. Şaka maka. Gerçekten güzel bir kaynak oldu internette. İnşallah buraya gelmek isteyenlere rehber olur. Ben artık buradan ayrılıyorum. Dünya turumu. Evden çıkarken kendime demiştim ki Deniz, daha önceden yapmadığın bir şey yap. Hep batıya gittik. Dedim bu sefer doğuya gideyim. Yani dünya turunu doğudan tamamlayayım dedim ve artık buradan doğuya gidiyorum. Instagram'da bir hayalin peşinde hesabını takip edenler zaten şu an nerede olduğumu biliyorlar. Bu videolar çok geriden yayınlanabiliyor. Aslında hedefim Kuzey Kore'ye gitmekti. Ama Kuzey Kore pandemiden sonra sınırları hala açmadı. O yüzden gidemedim. Benim bu gezideki amacım çok fazla yer görmek değil, daha çok kafa tatili yapıp kendimi bulmaktı. Çünkü ben mutlu değildim. Hala mutluluğun ne demek olduğunu bilmiyorum. Paranın da artık hani hep şey derler ya Allah'ım ver bana parayı da beni sına ya. Hani zenginlerin hep böyle bir havası var ya, işte parayı mutluluk getirmiyor ya diyorlar. Pek tabii ki benim kastım o değil ama para belli bir yere kadar, gezdirecek yere kadar, ki para beni mutlu eder sanıyordum. O da mutlu etmedi. Sonra biraz böyle psikolojik olarak araştırmalar yaptım. Bende tükenmişlik sendromu başlamış mesela. Yani o kadar tükettim ki her şeyi. Daha çok küçük yaşlarda, genç yaşlarda merak edip yaşamadığım çok az şey kalmıştı. O yüzden bu gezide amacım daha çok yer görmektense kendimi tanımaya çalışmaktı. Bir şeyler kafamda oturdu ama daha tam oturmadı. Yani tam ne istediğimi bilmiyorum. O yüzden hani diyeceksiniz Deniz bu gezide çok ülke görmedik. Sebebi bu. Bir de Tayland'daki o işte 46 gün hastaneye gitmem işte motor kazasından dolayı benim psikolojimi çok allak bullak etti. Bütün planlarımı suya düşürdü. O da tabii ki psikolojimi çok yıpratmıştı. Şimdi biraz daha kendime gelmeye başladığım için biliyorum şimdi videoyu izleyenler ulan senin derdini de Bali'den kalkmışsın bunu mu anlatıyorsun diyebilirsiniz ama bu benim hayatımda ilk defa size söylediğim bir şey, gerçeklik. Çünkü çok hani şey olayı var ya, dışarıdan her şey güzel görünüyor. İçeride insan çok farklı şeyler yaşayabiliyormuş. Bu yolculuğumda onu öğrendim mesela. Hani bu gezide az ülke görmemizin sebebi buydu. İnşallah düzelmeye başladık psikolojik olarak ve motivasyon olarak, sağlık olarak da. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel yerler göreceğiz. Artık eve dönüş yolculuğum başlayacak.
doğuya doğru dönüp artık Fethiye'deki evime gidip böyle bir ay uyumak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Yemek yemek istiyorum. Mangal yakmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de Asya'nın doğusundan sizlere videolar yapmaya devam edeceğim. Akabinde de Türkiye'ye dönüp Avrupa turum başlayacak. Onlara da yine vloglar halinde böyle deneyimlerimi sizlere aktararak Türkiye'deki birçok insanın gezmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bali serüvenimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel şeyler yaşadık. Her şeye rağmen keyifliydi, eğlenceliydi. Mutluyduk burada. İnsanlar çünkü çok mutluydu. İnsanlar çok güzeldi. Bu arada buraya gelirseniz Hinduizmi araştırmadan, Ye Dua Et Sev filmini izlemeden ve aslında birazcık da Bali Hinduizmini araştırmadan gelmeyin. Çünkü buranın olayı tamamen dini tapınaklar olarak görmek değil, insanların yaşam şekli bu. Artık dinle hayatları bütünleşmiş. Yani dine göre hayatlarını bütünleştirip ona göre yaşıyorlar tamamen. Ve gülmeye hazır olun bolca. Çünkü burada herkes çok fazla gülüyor. Ben de size yapabileceğim çok güzel bölümlerden bir tanesini yaptığımı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde dünyanın öbür ucunda başka bir ülkede, yeni bir ülkede görüşmek üzere. Açıklamadan da her şeyi okursanız zaten sizler de buraya geldiğinizde çok rahat bir şekilde Bali'yi gezebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Bay bay.